25 tane koyunum var burada. 10 tane kuzum var. 6 ayda bir koyunlar doğum yapar. Senede 2 defa yavru alırım. Senede iki bunlar. defa. Bu 6 ayda bir kesime gelir. 6 ayda bir satarız. 25 tane koyun yılda ne kadar kazandırır? Hani yapmak istese Yani birisi. 25 tane koyun 25 yavru yapsa 6 ayda, ilk 6 ayda, ikinci 6 ayda da 25 yapsa 50 tane koyunum olur. Anaçlar hariç. Sadece kuzulardan bahsediyorsun. Kuzulardan bahsediyorum. Bazıları ikiz doğurur, bazıları üçüz doğurur, bazıları doğurur ölür. Evet. Yine de yani yarı 2 katı şey yapar senede. Bunların beslenmesi nasıl oluyor abi? Beslenmesi işte gördüğün gibi meramız var. Burası da bize ait. Akşamları aldığımızda önlerine otunu, sapını, yemini koyarız. Şimdi kendileri salınca gider onlar. Yerlerini biliyorlar. Yemleri hazırdır bunlar. Şimdi hemen koşa koşa giderler onlar eve. Yemlerini Yonca mı veriyorsun abi? yonca, besim, yonca, mısır, buğday hepsi karışık. Evet. Bunların cinsi ne? Merinos var, sakız var. Alman merinosu var. Karabaş var. Bak şunlar karabaş. Evet. Hı hı. Burun kısımları siyah olanlar Siyah değil olan, mi? evet. En verim aldığın hangi ırk Sakız. abi? Sakız mı? Bir de Alman merinosu. Daha mı ürüyor? Daha da iyileri var da bizde yok onlar. Onlar Rusya'da getirtiyorlar, özel getirtiyorlar. Bir yapışa 6 tane yavru yapıyor onlar. 6 tane. 6 tane. Şeye bakabiliyor Ama mu? onun da şeyi Koyun. var. Mesela 6 tane şu koyun 6 tane yavru yaptığı zaman 6'sına bakamıyor. Çocuk gibi ona bakman lazım. Düşün 10 tane 20 tane öyle bir koyunum var. Hepsi 6'şer tane yaptığı zaman bakma imkanın yok. Takviye ile o zaman biberonla beslemek gerekiyor değil Biberonla mi? beslersin ama 6 yani 10 tanesi 60 tane yap. 60 tane doğru. Evet. 6 hadi ikişer tanesine baksa 20 tanesine bakar. Diğer 40 tanesine eline bakacak. Ona da Ya da doğurunca direkt onu elden çıkarmak gerekiyor. çıkartamazsın. Yavru. Yavru olduğu için çıkartamıyor değil mi? Hı hı. Biraz büyümesi lazım. Mesela yavru olduktan kaç ay sonra satılır? En erken. 4 ay sonra falan 4 ay satılır. sonra. Evet. 6 ayda bir kesime girer. Mesela şunlar 6 aylık falandır. Onları adaklığa falan verebiliriz. Adaklık oluyor. Şunlar mesela. Şunlar. Şu var. Onlar adaklığa gider. Ne kadar fiyatı abi? 6 aylık kuzunu. Şimdi şunları 9-10 liradan aşağı vermiyoruz, satmıyoruz. Tabii. Çok iyi. Çok iyi parası. Yani yılda 25 koyun 50 kuzu yaparsa 10 bin liradan hesaplarsak 500 bin lira mı yapıyor? Evet. Abi çok iyi. Çok iyi Bak para. karşıdaki adam da aldı koyun. Ha, Çünkü koyun çok orada da karlı var. bir şey. Çok karlı koyun. evet. Baksana abi duruyor burada. Kendileri yayılıyorlar Bunları burada. buraya salarız. Biz akşama kadar burada otlarlar. Akşam şunu açtım mı gidecekler kendileri. Pek bir bakım yok aslında. Yok zorluğu yok. Hiç Zorluğu yok değil mi? Burada yok. Bazı köylerde var. Bazı köylerde ayısı var, kurtu var, çakalı var. Burada da çakal var ama hayvanlara dokunmuyor. Burada yok. Ama yukarı köylerde, Erfelek'in köylerinde başında adam olmadan salamazlar. Evet. Oralar biraz da dağlık bölgeler. Dağlık bölge. Hem Ayı kenarlarda var. orman var. orada. Burası biraz da yol kenarı, bir de çevresi açık. Evet. Açık bir alan. Hı hı. Çok Burada güzel. sıkıntısız şey yapıyorlar. Nasıl başladın bu koyunculuğa abi? Koyunculuğa ben 43 yaşındayım. Ben 10 yaşında beri koyunumuz var bizim ya. Evet. 10 yaşında beri koyunumuz var bizim. Babam aldı işte. Babam öğretti bana bunu. Evet, çocukluktan gelen bir heves o zaman. Evet. Hı hı. Hı hı. Hem de yıllık. Ya hevesten ziyade köylünün bir geçim kaynağı hayvancılık. Yani bunlar da kazandırıyor. İşte az önce yaptık hesabını. Evet, çok iyi. Yılda Kazandırıyor 500 bin yani. TL. En az 500 bin TL. Şimdi burada bizim bazen oluyor 100 tane oluyor bu koyun. Hı hı. Biz alıyoruz sürekli, satıyoruz, kesiyoruz. Mesela ben kurbanda 30 tane koyun kestim kurban. Çok güzel. 30 tane. Onları ben 10 liradan kestim. Koca koyunları 10 liradan kestim ama şimdi daha da yüksek. Şu adaklıklar da onun. Yem fiyatları nasıl oluyor abi? Yoksa Yem kendi fiyatları merandan çok mı yüksek. topluyorsun? Çok yüksek. Yok kendi şimdi bu tarlamı ben eksem zaten tohumun zaten mazot çok pahalı. Traktör zaten sürmeye kalksan şurayı aşağı yukarı 4-5 bin liralık mazot harcarsın. Sadece mazotu bunun. Bunun yemi nerede, gübresi nerede, biçmesi var. Evet. Yani
işçiliği var. Tabii, Biraz tabii. zor, meşakkatli bir iş. Bir de ineklerin var herhalde. Evet, bunlar evet. Bunların sütünden mi faydalanıyorsun abi? Tabii ya, köy yerinde inek olmadan olmaz ki. Olmuyor. Olmaz. Sütünü Şimdi- satıyor musun? Yoksa Çok olduğu Kendin mi zaman kullanıyorsun? satıyorum. Ama şu an kendim. Zaten bir tane. Öbürleri yavruları. evet. Bir tane var zaten ineğin. Abi bu kuyumcuda yeni başlayacaklar için tavsiyen ne olur? Bence bir an önce başlasınlar. Gecikmesinler değil mi? Yani kazandırıyor. Gecikmesinler tabii ki de. Kazandırıyor. Kazandırıyor. Yani ben bunlara niye bakayım ki yani kazandırmasın. Evet. Az önce yaptık işte. Mesela bunların içinde de 200 doğuran var, 300 doğuran var. Biz onları hesaba bile katmadık. Evet. Hesaba Biz bile katmadık. Biz birerden hesapladık. Bir de Bunlarda ikişer doğuran var, üçer doğuran var. Tabii. çok güzel ya. Çok güzel. Gerçekten iyi kazandırıyor. Yani 25 Çok koyunun bile 500.000 TL 25 kazandırıyor. koyunun, bu 25 koyun seneye yılbaşında 75 koyun olacak. yılbaşında. Tabii. Gebe olanlar var mı Var içerisinde? Hı hı. 75 koyun olacak. Çok güzel. Ya- Bunların içinde bak şurada koç var. Hmm. Koç olmadan olmaz. Bu boynuz olan koç. Yani bir sürünün içinde kaç tane koç gerekiyor abi? Bu kadar sürüye 50 sürüye bir tane koç yeter. Koçun da sağlam olması gerekiyor değil mi? Tabii cinsi güzel olması lazım. Çünkü Ya şimdi- yavruların sağlıklı olabilmesi için. Tabii şimdi bu koyunlar çok öyle amşan bir koyun değil. Daha iyi koyunlar var. Mesela o adamın koyunları daha da kaliteli koyun. Hmm. Ya bizimkiler öyle seçme olmadığı için hani o koç Sen al sat yaptığın için değil mi? alsat yapıyorum tabii. Hı hı. Adamlar İstanbul'da işlerini bırakıp geldiler koyunculuk yapıyorlar. Yukarı Erfelek'in köylerinde. İşlerini bıraktılar. Geldiler köyde koyunculuk yapıyorlar. Yani Bıraktılar, şehri şehri bıraktılar. bırakıyorlar, köye geldiler. Ya işte şu görmüş olduğunuz evler hep İstanbul'dan gelme. Hepsi İstanbul'dan gelme. Adamlar koyun hayvancılığa başladılar geldiler de. Kiralar olmuş. En kötüsü 15 bin lira. En kötüsü asgari ücret çalışan adam. Zaten asgari ücret kira. Neyle geçinecek? Öyle. Hepsi bırakıyor. Aynen öyle abi. Bu işte de para var. Şimdi artık şehirde her şey pahalı ya. Tabii Dediğin ki gibi ya abi benim ev kendi kiraları evim de çok var pahalı. şimdi. Ben gider evimde de otururum ama ben bir maaştan geçinemem ki. Aha, 2 tane çocuğum, oğlum var. Evet. Hanım ben 4 kişiyiz. Aldığımız para 40-45 bin lira para geçinemeyiz ki. Evet, evet, Biz 40-45 bin lira alıyoruz. Diğer adam asgari ücretten çalışan evet. Onlar hiç geçinemez. hiç geçinemez tabii ki de. Karı koca çalışacak ki belki. O da belki. O da kendilerine zaman ayıramıyorlar şehirde. Kendilerine zaten zaman ayırmayı bırak. Aynen. Sadece Yani karın zaten tokluğuna falan tabii oluyor. ki de karın tokluğuna. Bu küspe takıyorsun herhalde. Bunlar gerekiyor mu? Şart mı? Bunlar şart tabii ki de. Bunlar şimdi hep bizim üzerimize kayıtlı. Kayıtsız olmaz ki. Mesela bu hayvanı buradan il dışına çıkartamazsın izinsiz. Tabii arabayı attığın zaman mesela diyelim ki Ayanca'ya götüremezsin. Bunlar olmasa. Bunların hepsinin nüfus kağıdı evrağı var. Tabii. Ya satışta nasıl oluyor mesela? Diğer alıcı kişinin üzerine mi geçiyor? Tabii. Alıcı kişinin üzerine geçer. Ya kolay değil. Masraflı iş ama kazandırıyor da yani. Şimdi bir devlet memuru sadece kuru maaş alır. Şimdi benim 100 koyunum olsa 200 300 tane bir senede 300 koyuna çıkar. Bir senede. 100 koyun birer tane yavru yapsa Evet, doğru. 206 aydan Abi- sonra bir daha yapsa Koyun çok bereketli bir şey ya. tabii ki de bereketli bir şey. Mesela Ama kimse şey yapmıyor. Hani zor diyor. Hani başında adam olması lazım diyor. Buralarda adama gerek yok. Bu köyde buralarda hani bir de alanın olması lazım herhalde değil mi abi? Toprağın olursa biraz daha kolay oluyor için sanki. tabii bu koyuna burası yetmez. Yetmiyor değil mi? Biraz Yetmez. daha yayılması lazım Tabii herhalde. bak burası da bizim böyle bu tarla. Hmm. Bizim arazi var. Bakması rahat. O tarafta var, yukarıda var. Hmm. Burası var. Bakması Sen rahat. boş olduğun zamanlarda hafta sonlarında abi başında duruyor musun? Yok durmuyorum. Durmuyorsun yok, değil mi? Yok durmuyorum. Hep etrafı çevrili benim Hı hı. arazilerimin. Evet. Çıkma şansı yok. Burada kurt da yok. Evet. Ayı da yok. Dokunmuyor. Çakal da dokunmuyor. Çok güzel. Ama yukarı göllerde tabii hepsi var. Oralarda Orada koyun vardır değil mi? bakamazsın tabii. Mesela adamın bir tanesi geldi. Giresunlu sanırım yanlış hatırlamıyorsam geldi burada kömüşçülük yapıyor mesela adam.
Giresun'dan niye gelsin buraya kazandırmasa yapsın. Evet. Şurada Sarıkum'da yapıyor mesela adam. Orada çok fazla şey var. Manda var. Manda var. Koyun da var orada. Evet. Çok koyun var orada. Adam çocukluktan beri adam gelmiş 70 yaşına benim diyor çocuk ben koyunla gözümü açtım diyor. Olmadan olmaz diyor. Şey yapamam diyor. Ben onunla tanışmıştım mesela. Her günde yayıltmaya çıkarıyormuş o. Her gün bir de saat 5'te kalkıyor adam. Hani bizim burada değil de başka yerlerde cenazesi, düğün olmaz koyun olanın. Hayvancılığın da zor tarafı o aslında değil mi abi? Koyunculuğun zor tarafı o. Hmm. Hayvancılığın derken şunu burada bu gece burada kalsın bunlar sabahlar hiçbir sıkıntı değil ama koyun kalmaz. Neden abi? Koyunun niye öyle özelliği var? Koyun sürü çakal sürü geldiği zaman bu atar bunları. Bu ara değil Tabii. mi? Büyükbaş ellemiyor mu? Büyükbaş 50 gücü yetmez ki. Köpek gibi bir şey zaten ufacık. Evet. Hani ayı kurt olsa tamam da. Evet. Mesela kaç koyunla başlamaları gerekiyor abi bu işe? En az 10 koyun var. En az 10 10 koyun. koyun alsın. Onlar artır. Bu Sarıkum'dakilerin mesela 10 koyunla başladılar. Adamın 400-500 koyunu var mesela. Geçimlerini de ondan sağlıyorlar değil Tabii mi? ondan sağlıyor. Evet. Sürekli başında onlar. Sadece o iş yapıyorlar. Sen bunu ekstra yapıyorsun değil mi? Ekstra bir Ekstrayım iş. ya. Benim balık kayığım var, balığa gidiyorum. Bir de bu köyde mantar var. Mantar görmüşsündür. Ayancıklar mantarı çok sever. Evet çok fazla. Şeyde- Şimdiler de satıyorlar hatta pazar Evet, yerinde. ben mantarı yaparım. Mantara gidiyorum. Bak geçen gün hani 6 günde 50 bin lira para aldım mesela mantar. Mantardan mı? Tabii ki. Ne giderim var? Hiçbir giderim yok. Gittim şu ormanları gezip her gün toplayıp satıyorum. 6 bin lira, 50 bin lira. Ayanca Ben- mı satıyorsun abi? Yok mantarcılar 4 dönüyor burada almak için mantarı. Çok iyi ya. Geçen gittik işte hanımla gittik 10 bin lira para aldım ben bir günde. Süper abi. Nerede alacağım ben bu Tabii, parayı? tabii ki de. Şehirde olsam ne yapacağım? Aynen öyle. Şehirde hiçbir şey yok. Yok. Doğa kazandırıyor ya. O köy hayatı gerçekten kazandırıyor. Bak bu köy için konuşuyorum. Bu köyün balığı bitmez. Mantarı bitmez. Defne yaprağı bitmez. Denizde git şişe topla sat yine geçinirsin bu köyde. Bak defne yaprağı var bu köyde. Çok var. Bu şu çamların arkaları hep defne yaprağı. Hı hı. Onu kilosu 35 lira. Yani 2 çuval yapsan 70 kilo mu yapıyor? 70 kilo. 70 kilo. 35 liradan mı kilosu? 2200. Yani günlük 2200 lira paran cebinde. Çok iyi ya. Günlük. Bunu aya vurduğun zaman 60-70 bin lira para 60-70 yapar bin lira ayda. para yapıyor. Ben çalışan adamım. Maaşım da cebime kalır. Maaşımı harcasam o kalıyor. Evet. Şimdi hani şey olmasın bak bir arabam var altımda ben bu bir kuru maaşla onu yapamam. Sinop'ta evim var. İyi kötü burada var ev. Maşallah. Bu Çok arsada güzel. ben bir kuru maaşla yapamam ki. Evet. Sen de olsan sen de yapamazsın. Biz de yapamayız tabii Ya ki de. aldın yani yapamazsın. Aynen. Ekstra böyle değil mi abi? Hı hı. Köyün nimetlerinden faydalanmak lazım. Ya faydalanmak lazım tabi de. Yani- Faydalanmayanlar da var tabi. Evet. Yani Aslında çok zor bir şey değil. Biz hafta sonumuz ben şimdi sabah 5'te kalkacağım Mantar Dağı'na mantar toplamaya gideceğim mesela. Evet. Mantar toplamaya gideceğim. Hangi mantar oluyor abi? Kanlıca mantarı biliyorum. Kanlıca var, fesleğen var. Hı hı. Ben fesleğen topluyorum. Kanlıca da toplamıyorum. Yumurta mantarı dedikleri mantar var. Kırmızı oluyor. Hmm. O var. Kilosu ne kadar mantarı? Ben geçenlerde sattığımda mesela kilosu 220 liraydı. 10 bin lira para aldım ben onda. Maşallah çok iyi Şu para. an 150 liraya düşmüş. 4 tane mantar bulsan zaten 1 kilo geliyor. Evet. 150 lira. Evet. Ben günden akşama kadar 4 tane mantar mı bulurum? Ben bulurum 30-40 kilo mantar, 50 kilo mantar bulurum yarın. Evet. İşte evet. ona göre hesap. Evet abi. Bu hala şehirde yaşayıp da böyle köy hayatına can atan insanlar var. Çok var. Çok fazla var Çok ama fazla adım var. atamıyorlar. Böyle köye gelelim diyorlar işlerinden şimdi böyle bunlar- ama gelemiyorlar. Adım atamayanlar şunlar. Önce gitmişler köyde taşınmışlar. Mesela benim tanıdığım da var. Adam köy hastası ama gelemiyor. Daha önce yıllar önce gitmişler İstanbul'a. Şimdi İstanbul'da çocuklar orada büyümüş. Ev var, ocak var orada. Şimdi çocukları orada bırakıp köye gelemiyor. Köy için can atıyor ama çoluğu çocuğu bırakıp gelemiyor. İstanbul'da yetişen çocuk gelip de köyde durmaz ki. Dursa da bir şey yapamaz ki, bilmez ki. O yüzden. Doğru diyorsun abi.
koyun cebinde harçlıksız kalmazsın. Mesela sen video çekmeye geldin. Şuradan yoldan geçen birisi görür burada. Gelir burada bir adak ver bana der. 10 bin liraya bir adak satarım, cebinde param olur. Parasız Evet, kalmazsın. anında değil mi? Anında para. Hiç parasız kalmazsın bunda. Hiç. Çok güzel. Mesela bizim çok oldu. Hiç cebimize para kalmadı. Şey oldu. Yoldan birisi bir duruyor. Bir adak ver bana. Hemen oradan veriyorum ada. Kestirmek isteyene kesiyorum da. Hemen cebime para giriveriyor. Yokken para oluyor cebinde. Yani çok bereketli bir hayvan Çok değil mi? bereketli ya. Koyun işi böyle. Bu çok fazlaydı. Sattık biz. Çok fazlaydı. Onun da bakımı çok ağır olur değil mi? Fazla olunca. Bizim için sadece tarlaya getir. Tarladan götür. Kendi giriyor zaten. O bakımı yok bizde. Bakımı olmuyor. Bunlar şimdi buradayken biz yemini falan tamamladık şeyde. Ahırda. Ahıra girince yemlerini yiyecekler, dinlenecekler. Tabii. Şimdi buradan ben bunu bir açacağım. Bunlar koşa koşa gidecekler. Yerlerini biliyorlar değil Biliyorlar. mi? Şimdi koşa koşa. Çünkü yem var. Biliyorlar yem olduğunu. Evet. Koşa koşa gidiyor. Ya bunlar bir avuç yemden. Zaten bir tanesi bir avuç yem yer. Fazla yem. Evet, doğru diyorsun. Yani köyde yaşayanlar ekstra da böyle 15-20 koyun da yapsın değil mi? Tabii Abi. ki de yapsın. Zaten 15-20 koyun 6 ay sonra doğurur. Yavrularını satar. Yine 15-20 koyunu doğurur. Tabii. Aç oğlum çıksınlar bakayım. Evet. Akşam olmadan yolun karşısına geçmesin lazım. Evet. Tamam. Bunlar böyle şimdi boşa boşa giderler.